Arkadaşlar tekrar merhabalar. Önümde görmüş olduğunuz 3 adet power bank var. 10.000 miliamperlik. Bunların üçü de arızalıydı. Bunları onarmaya çalıştık. Onardık ikisini. Bir tanesini onaramadık. Her power bank'te aynı problem olacak diye bir şey yok. Belki başınıza gelebilir. Belki aynısı elinizde var. Böyle basit bir hatadan dolayı kenarda yatıyor. Elinizde bir lehim makinesi varsa basit şekilde onarabilirsiniz. Bunu göstermek istedim. İlk olarak elimdeki ilk power bank buydu. Philips'in. Şöyle model numaraları görünüyor. 10.000 miliamperlik. Şimdi arkadaşlar bu tarz power bankleri yaptıkları zaman bunların içinde yüksek kapasiteli bataryalar olduğundan, yangın çıkartma riskleri olduğundan müdahale edilmemesi için kapaklarını öyle bir kapatıyorlar ki açmak çok zor oluyor. Açtığınızda da tekrar kapatamıyorsunuz. Yani açabilmek için mecburen şuradaki görmüş olduğunuz tırnakları kırmanız gerekiyor. Ondan sonra tekrar kapattığınızda eskisi gibi olmuyor. Bir diğer sorun da bunun içinde bataryası yok. Çünkü ben bunu açmaya çalışırken bataryasını deldim. Kullanılmaz bir hale geldi. O yüzden attım. Diğerlerinde tecrübe sahibi olduğum için bunları açarken şöyle yandan bir şeyle kanırtıyorsunuz mecburen. Kanırtırken çok derine giderseniz eğer bataryayı kenardan deliyorsunuz. Delindikten sonra değişik bir koku çıkıyor. Bataryanın kullanılması daha riskli hale geliyor. O yüzden kullanmadım. İlk olarak söyleyeceğim şey bunlara müdahale için bunları açarken buradan kanırttığınızda sivri bir şeyle bıçakla bataryaya zarar vermemeniz, çok derine gitmemeniz. Dediğim gibi açılırken biraz zor açılıyor. Çünkü tekrar açılmamak üzere yapıyorlar bunları. O yüzden bunu yapamadım. Ama diğer ikisini onardım. Bunları daha sonra göstereceğim. Üçünün de ortak noktası, ortak arızası şu görmüş olduğunuz bataryadan devreye giden artı eksi uçlarının kopması. Genelde eksi uçları kopuyor bunların. Bu kısımdan kopuyor. Bunları bir kablo yardımıyla buraya lehimlediğinizde tekrardan diğerini de güçlendirdiğinizde tekrar sorun olmuyor. Şimdi bunu bataryası patladığı için, delindiği için daha doğrusu kullanmadık bunu. Arkadaşlar şimdi bunlar arızalı olduğunda yani problarından bir tanesi, uçlarından bir tanesi kopuk olduğunda şöyle dışarıdan hiç açmadan şu şekilde anlayabilirsiniz. Şarja taktığınızda bakın hepsi yanar. Sonra son ışık yanıp söner. Çektiğinizde ışıkları söner. Tekrar taktığınızda sırayla yanar. Hepsi yandıktan sonra sadece son ışık yanıp söner. Bu şekildeyse eğer powerbank'iniz uçlarının kopmuş olma ihtimali yüksek. Onun yerine başka bir powerbank'im vardı. Gene Philips marka. Gene 10.000 miliamperlik şöyle. Bunu onardım ben. Nasıl onardım? Gene zor bir şekilde açtıktan sonra şurada görmüş olduğunuz bu sefer artı probu kopmuştu bunun. Artı uç kopmuştu. Bu artı uç için şöyle 3 adet kabloyu birleştirdim. Daha yüksek akım geçirmesi için. Daha kalın bir kablom yoktu çünkü. Şurada artı kısmını bulup buraya kabloları lehimledik. Daha sonra diğer artı kısmını da devreye lehimleyeceğiz. Lehimledikten sonra bir test edelim. Gördüğünüz gibi 4 tane ışığı yandı. Çalışıyor. Bu şekilde kapağını koyup daha sonra bunu bir koli bandı yardımıyla bantlayacağım. Ama isterseniz hani ben koli bandıyla bantlıyorum çünkü tekrar bozulursa müdahale edebileyim diye. Dilerseniz Japon yapıştırıcısıyla ya da bir uhu yardımıyla, bir yapıştırıcı yardımıyla kapağı kapatabilirsiniz. Ama bu sefer tekrar açılması zor olur. Şu şekilde gayet güzel çalışıyor. Şimdi bunu da bit pazarından 10 liraya almıştım. Çalışmıyordu aldığım zaman. Bakın bunda da aynı sorun eksi ucundaydı. Burası eksi ucu kopmuştu, yerinden çıkmıştı. Bunu lehimledim. Bu Piranha'nın ama benziyor şekil olarak gene Philips'e. Piranha'nın şöyle 9001 modeli.
Bunu da bu şekilde açarken dikkat ederek bataryayı delmeden tekrar şu eksi ucunu tekrar lehimledim. Artı ucuna da kopma ihtimaline karşı güçlendirme yaptım şöyle. Bu da şu anda çalışıyor. 10 liraya bir powerbank'imiz olmuş oldu. Şimdi bununla uğraşacak olan arkadaşlar, risk tamamen size ait. Ben sadece kendi karşılaşmış olduğum üçünde de ortak olan arızayı anlattım. Belki size yardımcı olur diye. Dediğim gibi bu tarz yüksek kapasiteli bataryalarla uğraşmak risk içeriyor. Yangın riski, patlama riski oluyor bu batarya çeşitlerinde. Bu tamamen kendim için yaptığım bir şey. İlgili arkadaşlar için yararı olur diye. Zaten bunları dışarı çıkartmıyorum, ben evde kullanıyorum. Elektronik hobi işlerimde. Ya bu tarz durumlar için çöpe atmak yerine böyle basit bir şekilde onarılabilir. Bunu göstermek için çektim. İyi günler.